Şimdi Asıl canavar burada diyorsun. Ters mi açtık? Ters. evet. Yani. Omlet gibi öbür tarafını çevirelim. Tamam. Heh, şimdi oldu. Şimdi oldu. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğumuz Acer Predator serisinden Helios 16. Bilindiği üzere Predator Helios, Acer'ın oyuncular ve performans odaklı kullanıcılar için tasarladığı bir dizüstü bilgisayar serisidir. Bu seri yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekmektedir. Predator Helios serisi genellikle güçlü işlemcilere, yüksek hızlı grafik kartlarına, geniş depolama seçeneklerine ve çok kaliteli panellere yer vermektedir. Predator Helios, özel olarak tasarlanmış klavye düzeni, RGB aydınlatmalı klavye seçenekleri ve optimize edilmiş ses sistemleri gibi özellikleri de bünyesinde barındırır. Bu özellikleri ile oyuncuların daha keyifli vakit geçirmesini sağlar. Taşınabilirlik konusunda da rakiplerine geri kalmayan Helios 16, mobil oyun deneyiminden taviz vermeden oyun zevkinizi en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiştir. Genel olarak Predator Helios serisi yüksek performansı, göz alıcı tasarımı ve zengin donanım özellikleriyle beraber oyuncular için ideal bir seçenek sunmaktadır. Daha fazla vakit kaybetmeden Helios 16 serisine yakından bakalım. Evet, 16'lı seçtik. Bunun açılışını yapalım. Acer Predator Helios 16. Evet. İstiyorsan şöyle bir etiket bilgilerini de çek. Tam olarak Şöyle modelde seri numarası okunsun ki diyorsun. He. Millet rahat rahat kullansın diyor. Peki. Özellikleri burada yazıyor. Yazmıyor herhalde. Yazıyor mu? Yazıyor. Bu tarafındaki etikette yazıyormuş. Altta yazıyor şu şekilde. Evet. 13900HX işlemcisi var. Çok iyi. 4070 ekran kartımız var. 16 GB DDR5 5000 MHz RAM'imiz var. Ekranımız 16 inç ve ekranın en güzel özelliği de parlaklığı 500 nit. 500 nit olması. Evet. Açalım bakalım bu canavar. Heyecanlandırdı bizi. Evet. Köpükler. Haydi bakalım. Ağırmış. Koruyucu köpükleri var burada. Bir kutu daha geldi. Şunu da çıkarayım istiyorsan. Evet. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Bir de kenara aldık. Şu kutumuzu açalım bakalım. Adaptörlerimiz olacak herhalde. Evet, burada. unutmayın adaptör burada. Maşallah. Adaptör de adaptör yani. Hakikaten. Adaptör gerçekten Ağır ve büyük adaptör. Değerleri yazıyor mu üzerinde? 330 watt. 330 watt. Maşallah. Bayağı bildiğin güç kaynağı bu. Ya işte tabii tek bir tane yapıyorlar. Diğer serilerde de koyuyorlar. 4080, 4090 olan laptoplarda da aynı adaptörü kullandıkları için tek model yapıp böyle nasıl bu kadar büyük bir adaptörü laptop için gerek yok. Zaten taşıması en büyük problem o kısım bu. Şurada şey herhalde. O da adaptörümüzün priz bağlantısı kablosu. Ha, diğer tarafı, diğer ucu. Tamam, bunu kenara aldık. Şimdi Asıl canavar burada diyorsun. Ters mi açtık? Ters. evet. Yani. Omlet gibi öbür tarafını çevirelim. Tamam. Heh, şimdi oldu. Şimdi oldu. Diyorum bu işte bir terslik var. Ki bu da ters olmuş gerçi de. Evet. Oo. Sonundan güzel tabii gözüküyor. içine tekrar yerleştirildiği için ters tutmuş, evet. Arkadaşlar biz bu makineyle kullandığımız cihazlar bu Başta şimdi neresi arka belli değil mi? tabii. Bu aslında deneyim videosu. Biz bunu Arkasını göstereyim.
Bir tane Arkası HDMI'miz, 2 tane USB-C'miz var. Arkası çok şık duruyor. Spor araba görüntüsü vermişler. Evet. Yine bu tarafta bir tane USB. Ona döneceğiz. O kısma geleceğiz. Şu kutu içine bir bakalım. Başka neler? Tamam. Orayı onu bir ayıralım. Şuradan. İçerimize mi bakalım? Buraya bakalım. Burada ne var? Kılıfımız. Koruyucu kılıf var. Yine kitapçıklar, etiketler. Kitapçıklar da varmış. Neymiş bunlar? Etiketlerimiz var. Ondan sonra yine Hızlı başlangıç ve kullanma kılavuzları. kaloriferleri var. Yani bu özel bir makine için şuraya kutu içeriğine bir şeyler koysalar iyi olmaz mıydı? Hiçbir şey. Gerçi bunda özel bir şey var. Ne var? Şöyle bir ızgaralarımız var mesela. Değişik renkte. Arkadaki egzoz çıkışları mı diyeyim? Egzoz çıkışı diyebilirsin tabi. Yani. Mesela Egzoz şu an bunun çıkışı. üzerinde takılı olanlar daha açık gri renkte olanlar. Bunları şunlarla değiştirebiliyoruz. Değiştirelim. Bir tanesini değiştirelim bakalım nasıl duruyor. Değiştirmesi çok zaten O mıknatıslı. kolay diye düşünüyorum. Parmak girmediği için buraya ben Ha, o değiştiriyorum. kenardan al. Şuradan mı? Bu arkadaş. Ters mi oldu? Şöyle tutayım. Aynen. Onun yeni oturması lazım. Bu tarafım değilmiş demek ki. Çünkü itiyor. Doğru. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle miydi? Aynen öyle olmuş. Biraz şart diye oturdu. Mıknatıslı olduğu için direkt yuvasına oturdu. Bence şu gri olanlar daha güzeldi. Bunlar çok belli olmuyor değil mi? Sanki bütünleşik gibi duruyor. Evet, kasayla bütünleşik gibi oldu. Ben olsam şunları kullanırdım. Takayım mı eskisini? Eskisini takalım bence. Mıknatıslı olduğu için kolay bir şekilde sökülüyor. Yine bu tarafın. Şöyle. Aynen. Bunları yerine koyalım. Aynen yerine koyalım. Şu kılıfımızı da alalım. Şunu bir kenara çekelim. Buna bakmak istiyorsan. Kenarlardan başlayalım fiziksel olarak. Şimdi Şimdi şu ön tarafta bir şeyimiz yok ön zaten. tarafta herhangi bir çıkışımız yok. İki tane USB 3.0 çıkışımız var. Evet. Bir tane fan çıkışımız var. Bu kısım nedir? Bu kilitlemek için. Bu Yıllar- mağazalardaki şey, güvenlik şey olmasın. Hı. Koruma bölümü. Hala var bu laptoplarda. Geliyor. Arkasında adaptör çıkışımızın yeri var. HDMI çıkışı var. İki tane de USB-C çıkışları var. Evet. Burada Ethernet çıkışımız var. Bir tane USB-C, USB 3.0 Hı. ve kart okuyucu ve mikrofon ve kulaklık girişi var. Evet. Yine burada da fan çıkışımız var. Evet. Altına bakalım. Altında da bayağı bir delik zaten. Şurada fanlar görünüyor. Şurada fan olduğu gözüküyor. Şurada bir fan daha gözüküyor. Evet. Şurada bakır soğutmalarla evet gözükebildiği kadar. Bayağı bir hava çıkışı var. Arkasında da önünde de sağında sonunda. Yani bir oyuncu laptop olduğu buradan bariz belli oluyor. Bu şekilde gözüküyorsunuz. Yani hava sirkülasyonu fazla olduğundan dolayı oyuncu laptopu diyebiliriz biz buna. Şu yerden yükseklikleri hava alması için şu kısmı bir şöyle yandan gösterebilir miyiz orayı? Çok yüksek değil ama idare eder. Yani ayakları da bir nebze yüksek İyi. yapılmış. Yine standla kullanırsak daha iyi olur. Aynen. Şu alt kısımları da yükseltip ayakları var. Tam olarak modelini de söyleyelim istiyorsan. Acer Predator Helios 16. Helios 16. PH16-71 diye geçiyor bu modeller. Biz buna kısaca Helios 16 diyelim. Evet. Çünkü çok sık bahsedeceğiz. Bir de bu Helios'un çünkü farklı modelleri var. O yüzden karıştırmak lazım. Bir de bunun ne olan modeli var. Evet. Kırpılmış modeli diyelim. Ne olar daha kırpılmış aynen. Şurada güzel bir ledimiz var üstte. Evet. Geçelim mi şöyle? Tamam geçelim yavaş yavaş. Şurası komple led ayarlanabiliyor. Arka kısım çok şık duruyor bu şekilde de. Evet. Gayet güzel. Açalım makineyi. Örtümüzü alalım. Evet. Evet laptopumuzun. Kapağını açtık. Şurada bir etiketimiz var. Özellikleri yazmışlar burada kısaca. Neyden bahsetmiş burada? Dual Aeroblade
fanlardan bahsetmiş 5. jenerasyon diye. Yeni nesil fan, soğutma sisteminden bahsetmişler. Acer'ın özel şeyi. Full HD kamerasının olduğunu bahsetmiş. Yine şöyle bir Acer'a özel bir tuşumuz var. Buna basarak, Şu tuştan bahsediyor. şuradaki tuştan. Buna basıp özel bir uygulaması açılıyor. Evet, orada grafik kartını maksimum düzeye çalıştırıyor. Hem işlemci hem grafik kartını. Yani Tam- bir tam nevi müşterilerle- modluyoruz yani. Performans ayarları gibi bir şey. Yine Devamında Thunderbolt. Thunderbolt çıkışından çıkından bahsedeyim. bahsedilmiş. Yine network. Bunlar tabi yazılım destekli. Killer Double Shot Pro yazmış. Yazılım destekli network çıkışımız var. HDMI demiş. Bir de HDMI 2.1. Touchpad'imiz oldukça büyük bir touchpad'i var. Güzel bir touchpad'i olmuş. Gerçi bu oyuncu laptop olduğu için bizim touchpad'te pek işimiz olmuyor. DTSX formatı. DTX Evet. sesle ilgili. Tamam. G-Sync uyumlu ekranımız var. 240 Hz 3 milisaniye. Evet, bu canavarın ekranıyla meşhur. Ekranın özel olmasıyla. 240 Hz 3 milisaniye tepkime süresi var. Ve neydi bu? 2K değil mi? 2K ama 2K'ya göre çözünürlük biraz değişik. 2K'dan bir tık fazla mı değil? 2560 1440 değil mi mesela 2K? Doğrudur. Bu 2600'e 1440 yanlış hatırlamıyorsam. Biraz 2560'a 1600. daha pardon 2560'ı 1600 evet. Yani 1440'lık kısmımız 1600'e çıkmış. Onun- Biraz daha Oluşma sebebi ekran yatayına daha uzun olması mı, yukarı daha büyük olmasından kaynaklı mı? yukarıya daha büyük. Yani 1600 olması sebebi yüksekliğini daha İşte şu çıtayı bak biraz dar tutmuşlar. Diğer laptoplarda şöyle biraz daha geniştir. Yukarısı da biraz daha geniştir. 16'ya 9 görüntü formatını alırsın. Bu 16'ya 9'luktan çıkmış, 16'ya 10 olmuş. 16'ya 10 formatına yapılmış. 2560'a 1600 çözünürlüğümüz var. Özel bir çözünürlük bu. Evet. Oyunlara sorun çıkıyor mu peki? Bu oyunlarda ayarlayabilirsin. Oyunlara bu çözünürlük İstersen destekleniyor. üstten ve alttan siyah çizgi alır. O Herhangi- şekilde oynayabilirsin. Sorun olmuyor. Bu canavarın kalbinde Intel i9 13900 HX işlemci var. Doğrudur. Ekran kartı ortaları RTX 4070 var. 16 GB RAM'le geliyor Evet. normalde. 16 5000 GB RAM var. 5000 sanırım. 5000 deriz. 512 SSD'si var. Gen 4 bildiğim kadarıyla. Evet. SSD'si bayağı güzel değerler. Hızlı bir SSD'si var. Açalım makineyi. Bir çalıştıralım, bir güç verelim bakalım. Şurada ilk ışığımız yandı. Bizi Predator logosuyla karşıladı. Klavyemizdeki aydınlatma yağmur efekti. Güzel aydınlatma olmuş. Evet. Canavar uyandı. Arkadaşlar biz makine kurulumu yaptık. Uygulamamızı içine yükledik. Test yapabilmek için, inceleyebilmek için. Vakit kaybetmemek adına. Ekranımız şu an parlaklık sonda mı? Bakalım. Şu an Evet, son. sonda. Şu an en Mesela şu an ben yanında pencere var. Güneşe karşı şöyle tutayım. Çünkü bu Rahat haliyle bir şekilde bile dokunuyor yani. rahat bir şekilde okutabiliyor. Bayağı 5 parlak. ünite olması burada kendini gösteriyor. Güzel gözüküyor. Ekran çok net ve canlı. 2K olmasının sebebi işte görüyorsunuz simgeler çok net ve okunaklı. Kamera okunaklı. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Şu an yeşil tuş Eco modda çalıştığını söylüyor. Evet. Modları buradan takip edebiliyoruz. Arkasındaki şu RGB aydınlatma şu an göremedim herhalde. Güç bundan kaynaklı. Evet şu an kapatılmış o. Zaten pilli takmak lazım ki. Mesela şu an üst moda geçirdim. Şu an dengeli modda. Dengeli modda. Arkadaşlar modları değiştirebiliyoruz. Performans modu, dengeli mod, Eco modu seçebiliyorsunuz. Cihazın pil performansını bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Oyun oynarken tabii ki bunu performans modu almanız lazım ki bundan tam güç alabilmeniz için. Bu şekilde ekranda modları değiştirdiğimizde bize bilgi verdi. Predator Sense uygulamasından. Bir az önce bahsettiğimiz özel bir tuş vardı. Şu Acer'ın özel tuşuna basalım. Şöyle. Evet. Oradan Acer'a has sunulmuş özellikle bir bakalım. Güncellenmiş. Sonra yapıyorum. Evet, Predator Sense uygulaması bu şekilde. Az önce dediğimiz gibi modu değiştirdiğimizde, şu tuş vasıtasıyla modu değiştirdiğimizde
dengeli moda geldi. Burada uygulamamızda senaryo, izleme ve uygulama merkezi var. Tek tek o bölümleri bir gezelim. Mesela şimdi senaryoya bakalım. Şimdi Evet. pil takılı olmadığı için sadece 2 senaryomuz var. Eko ve dengeli. Evet, Birazdan pille takar bakarız. Ondan sonra oraya turbo geliyor. tamam. Şu an Bir tane daha işlemcimizin hızı, oyun ve turbo geliyor. tamam. İşlemcimiz hızı yazıyor. Grafik birimimizin hızı da geldi şu an. Tamam. Şu fan kontrolü ve pulsar aydınlatma onlar dediğiniz buraya bakalım. Fan kontrolümüz burası. Yine otomatik maksimum ve özel yapabiliyoruz. Buradan kendimiz değiştirebiliyoruz. Bu güzel olmuş. Ondan sonra basın tarafa Evet. pulsar aydınlatma. Bu da RGB klavye aydınlatmamız. Tam RGB klavye aydınlatması. Her tuşu ayrı ayrı atabiliyoruz. Renkler ve efektler verebiliyoruz. Şu an şu şekilde. Hatta bu kullandığımız moda göre de bu aydınlatmayı değiştirebiliyoruz. Evet. Dursun zor olmuş biraz. Pencere kapanıyor. Şimdi nerede kaldı? Senaryo kısmındayız. Şu senaryo gelişmiş ayarları. Tamam. Pulsar Pulsar'da aydınlatma. geçtik. Tamam. Gelişmiş ayarlara bakalım. Burada ne var? Burada şu Acer True dediğini kısa nedir? Burası Sesle ilgili. ses efektleri veriyor. Ama yani tavsiyem müzik veya sesle kalsın. Diğerleri bana çok güzel gelmedi Yani açıkçası. ses efekt kısmı müzikte en güzel sesi orada arıyoruz. Diğer sesi. Zaten bu laptop cihazlarda hoparlör performansı beklememek gerekiyor. Çok iyi bir hoparlör performansı yok. Ama buradan biz müzik olan modu seçersek daha düzgün bir ses alıyoruz. Evet. Gelişmiş ayarlar kısmında, şu genel ayar kısmında yapışkan tuşlar. LCD aşırı hızlanmayı. Bu dediğiniz olay nedir? Bu işte 3 milisaniye ayarımız. Şu ekranımızın az önce vurguladığımız 3 milisaniye azaltmak için. gecikmeyi mi diyeceğiz? Evet. Bunu açıp kapatabiliyoruz. Peki bunun pile performansı bir etkisi var mı? Pille ilgili. Yani test etmedim ama illaki vardır. Pile bir etkisi olabilir. Sonuçta da yani bir nevi overclock gibi düşün bunu. Mesela Asus monitörlerde de var. Şu an ekranı biz nevi overclock Oradan da yapıyoruz. ayarlayabiliyorsun. Evet. Tamam. Şu izleme kısmında. LCD overdrive diye geçiyordu galiba monitör. Evet evet. Asus'larda LCD overdrive ediyoruz. Doğru söylüyorum. Bunlarda 4-5 tane farklı seçenek de oluyor. Çok açarsan bu sefer de yazılar çok gölge bırakmaya başlıyor. Asus monitörlerde öyle. Bunda sadece açık kapalı şeklinde. İzleme merkezinde ne var? Oraya da bakalım. İzleme kısmında. Yine burada Yine sıcaklık laptopumuzun değerlerini gösteriyor. İşlemcimizin hangi sıcaklıkta, hangi yükte olduğunu gösteriyor. Evet, RAM'imiz 5600'müş bu arada. RAM 5600 MHz. Çok iyi. Ben 5000 diye kalmış aklımda, 5600'müş. Uygulama merkezinde bir bakalım. Burada Acer'a has sunulmuş diğer uygulamalar gibi DTS, Character Center, Killer Ethernet gözüküyor. Şurada Nvidia'nın ayarları gözüküyor. Tamam. Ekranımız az önce 240 dedi. Bunu bir görelim. 240 nerede göreceğiz bunu? Önce çözünürlüğümüzü gösterelim ekranla alakalı. İstiyorsan üretim masasını mı açayım? Nvidia'da? Olur. Şu görüntü ayarlarına bakabilirsin. O şu an Mesela şurada az önce bahsettiğimiz 2560. çözünürlük buydu. 2560'a 1600 özel çözünürlüğümüz bu. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde 2K 2560'a 1440'tı. Bu bir tık üstünde. Yani çerçevemiz biraz daha inceltilmiş, şuradan kısılmış. Bundan dolayı. evet. Hertzimizi de tazelememizi Ekran 240 Hz burada gözüküyor. Peki bu cihazda biz MUX switch var mı? Yani ekran kartıyla bunu ayarlayabiliyoruz mu? Tabii BIOS'tan ayarlayabiliyorsun. Bunun için özel bir tuş yok burada Burada arkadaşlar. tuş yok. BIOS'a girip ya Nvidia seçmemiz gerekiyor ya da Intel seçmemiz gerekiyor. MUX switch'i yazılım vasıtasıyla alabiliyoruz. Evet. 240'ı gördük burada. 120 veya 60'ı görebiliyoruz ya da yukarıdan dinamik olan kısmını seçebiliriz. Şu şekilde. 120 veya 240 arasında değişkenlik gösteriyor. Şu an cihazımız 240 ile çalışıyor. Evet. Çözümümüzü gösterdik. Özel tuşumuzu gördük. Evet, görüntü 2K. Kulaklık siyah olacak. Evet, cihazımızın görüntüsü gerçekten çok güzel gözüküyor. Parlaklık yine çok iyi. Ayarlardan bir bakalım. Bir şey açmışım bu arada.
Evet 1440p 2K görüntümüz. Cihazın ses performansı da bu şekilde. Hepimizin merakla beklediği performans tarafına geçelim mi? Tamam, bu reklamları geçelim. Artık oyunda bunun ne gösterecek bize? Oyunda neler söyleyecek ona bakalım. Evet, oyunumuzu kurduk. Cyberpunk 2077. Oyunumuzun ayarlar kısmı bu şekilde. İstiyorsan bir default yapıp tekrar şey yapayım. Yok, şey böyle sıkıntı. Ray Tracing Low'da. DLSS. Standart hale getir. Yapmıştım. Tamam, standardı bu. Şimdi Ray Tracing aktifken hatta Ultra yapalım. 470 ekran kartımız var. Tabii ultra yapalım. Ben şu şeyi de açacağım. Frame Generation'ı da açacağım. Tamam. Tamam mı? Apply diyelim. Çözünürlük gösteriyor mu nerede? Çözünürlük şurada. 2560 1600. Tamam, bu çözünürlüğü Yani- destekleri. Yani natif çözünürlük. Tamam. Tamam. Ondan sonra şu borderless'i de gerçi şu an borderless'de full screen'lerse farkı yok çünkü tam çözünürlüğü seçtik. Şuradan bakalım. Şöyle. Burada başka Pet Tracing kapalı. Tamam, ona gerek yok. DLSS Ray Reconstruction da kapalı. Tamam, bu ayarlar bizim için yeterli. Tamam. Şu diğer menülerde bakacağımız bir şey var mı? O bir kalabalık ayarı falan da bir şey. Şu gameplay'de neydi o? Oynanış kısmında mı? Nereye? Bakayım. Kontrole bakalım. Ha şu. HDD bot, performans. Bu biraz performansı etkileyebilir buradaki ayarlar. Bu kalabalıklığı falan şey yapıyor. Oyun içindeki Ha, kalabalık. ben onları otomatikte bırakıyorum. Tamam, auto bizim için yeterli. Tamam. Tamam, oyuna başlayalım. Bu arada arkadaşlar o laptopumuz şuradaki mouse'dan gördüğünüz gibi performans modunda çalışıyor ve güç bağlantısını yapmış durumdayız. Turbo mod. Turbo mod Bak değil mi? geçiyor bunda. Hı hı. Evet, turbo modumuz açık durumda ve Biraz yükselttik. adaptörümüz bağlı. Isınmasın diye. Şöyle Altımızda da istiyorsan standımız alıp gözüküyor. göstereyim. Evet, az önce Standımız var. Ugreen marka laptop standımız burada. Hava sirkülasyon arttırmak için bunu koyduk. Evet, bu şekilde oyunumuza başlayalım. Sen istiyorsan şu tarafı daha çok şey yap. Orası daha önemli. 4070 ekran kartımız var. Evet. 140 watt maksimum sanırım bunları. Ekran kartımız maksimum 140 watt. Öyle de hatırlıyorum. 140 watt olması lazım. Teknik değerlere bakacağım. Teknikleri bu kısımda yayınlarım ben. Şu an 102 watt, 97 watt. Evet, wattların bir gözüküyor Görüyorsun. burada. İşlemcide kartımız- 55 wattlarda. Tamam. Ekran kart sıcaklığımız 77 derece. FPS'imiz 86-87 şu an. Şu ayarlardan şeyi de kapatayım mı, bulanık şeyi Tabii onu kapatalım. Ben onu sevmiyorum. ben de sevmiyorum o bulanık kısmı. Şu net olsun istiyorum çünkü. Neydi o ayar ismi? Motion olur. Motion. Evet. Böyle yapalım. Motion Blue'u kapattık. Evet, şu an daha net oldu. Birebir canlı oyun testi yapıyoruz. Acer Helios 16 cihazımızda. Ben şöyle aksana şunu da öyle izlesin. Bu arada laptopun fan sesi bu şekilde arkadaşlar. Oyun sesini kestim. Bu Evet, şu an fan sesi bu şekilde. Şu an turbo mod açık. Tamam. bayağı ses yapıyor. Ya, tüm oyuncu laptopları hemen hemen aynı ya. Kaçış yok. Kaçırmaz sonra, bunun kaçış şeyi yok. Gülü seven dikenine katlanır. Evet. Ya da bir oyuncu kulaklığı olacak. Bir 4070 masaüstü ekran kartı bu laptop ağırlığında düşün. Gayet normal. FPS'lerimiz 80 civarı. 80 civarında FPS alıyoruz. Şu 75-80 arası. Şu gibi. Ekran kartı sıcaklığımız da yine çok iyi.
laptoplar için. İşlemci sıcaklığımız da güzel. Hiç yani 80 üstünü görmedim bunda. İşlemciler biraz ısınıyor galiba. Bu oyunda ısınmıyor ama genelde mesela bir kalite testi yaptığımızda işlemcinin ısındığını gördüm yani. Sınırlı işte falan. 13900HX işlemci var. Isınan bir işlemci. Sınırlı işte falan ısınmıyor. Bir de bundan undervolt yapamıyoruz. Kilitli. Bunlar işlemde kilitli olduğu için BIOS'tan herhangi bir düşürme, yükseltme vesaire yapamıyoruz. Laptop olduğu için ya Acer bir BIOS yayın yapımı düzeltebilirler. Bir de bu işlemcilerde şu da var. Kullandıklarım macun neydi? Sıvı metal mi? Evet. Sıvı metal var bu işlemci soğutucu üzerinde. Oyunlarda falan işlemciye sıkıntı yok da. Render programında biraz ısınmış. Benchmark testlerinde ısınıyor. Görüntüsü muazzam. Görüntü gerçekten şahane. Bu laptopun görüntü kalitesi beni bitiriyor. Çıkamadık acı. Kaç patlayacak. Oyunun en yoğun sahnelerinde bile 82, 80, 85 FPS alıyoruz. Evet. Oyunumuz Cyberpunk 2077. Değerleri zaten izleyiciler takip ediyorlardır. Bu şekilde değerlerimiz bu şekilde. Başka bir oyuna geçelim. Diğer oyunumuz Uncharted. 4. Uncharted 4 diye geçiyor. Çok güzel bir oyun. Hem Türkçe altyazı desteği var, Türkçe seslendirme var. Oyunun hikayesi çok güzel. Ayarları bir gösterelim oyunun. Grafik ayarlarını. İstiyorsan şu görüntüye bakalım önce. Şu şekilde. Burada her şey standart şekilde kurulmuş. Delisi açık mı? Açık yapalım mı delisi? Delisiz şu an kapalı. Açalım. Madem 4070 ekran kartımıza. Görelim bakalım. Ama bu delisiz 3 özelliğinde yok galiba. Filmcinde şey yok galiba bunda. Eski delisiz yani bu. Eski. Oyun eski olduğunu Hangisini yapayım? İstiyorsan ultra yaparsak zaten kötü oluyor. Kaliteli olsun. Kalite olsun. Kaliteli olsun. Keskinlikle default olarak kalsın yani. Ya bunda delisi 2.0 mı var şu an? Ben öyle biliyorum. Ya bu oyunda 2.0 var. Oyunda 2.0. Tamam. Eski oyun zaten. Uygula diyelim. Şu gelişmiş grafiklerde de zaten Her şey ultra gözüküyor. hızlı ayarımız ultra'da. Başka bir ayar yok burada, bu kadar biliyorsun. Tamam. Evet, start verelim oyunumuza. Diyelim. Şimdi hikaye oyun yükleyelim. Şuradan bir yer açalım mesela. Şurayı açayım mı? Olur. Laptopumuzun fasası bu şekilde. Kullandığımız start arkasındaki RGB ayrıntı bu şekilde. Az önce gözükmediyse arkadan da çok şık gözüküyor bence. Oyunumuz açıldı. Bu zaten bir dizi gibi olduğu için birçok böyle sahne var. Bir film sahnesiydi. Evet. Bir yandan oynuyorsun, bir yandan izliyorsun. FPS'lerimiz 115-120 FPS seviyelerinde. Oyun çok güzel.
Eski bir oyun olmasına rağmen grafik kalitesi gayet iyi. Tatmin edici. Şimşek çaktı. Evet, şu anda ne oldu? 132 FPS. Ekran kartı sıcaklığımız 76-77. İşlemci sıcaklığımız 80 seviyelerinde. i9 işlemciye sahip. Oyun kaymak gibi valla. G-Sync de etkisini gösteriyor. Çok yumuşak, güzel. Gerçekten. G-Sync evet. Ekranda ekran kartı. Bu laptop alacaksan hiç monitör almaya bence gerek yok. Tabii. Ayrıca monitöre gerek yok. Bu laptopun ekranı bizi büyüledi. Yani 10 üzerinden 9 puan rahatlıkla verebilirim. Al benden ne kadar. Bunun tek puan kırdığım şey küçük olması. Yani 16 inç olması. Çünkü insan biraz daha büyük bir ekran istiyor. 18, 19 olsa fena olmazdı. Ama onun da çözümü var. Değil mi bile? Onun da çözümü var. Onu da bir dahaki videomuzda göstereceğiz. Takipte kalın diyorsun. Evet. Bu bayağı çarpışmalı falan bir sahne açtım ki. Ekran kartı kullanımımız %100, işlemci kullanımımız %23 seviyelerinde. İşlemci %20 seviyelerinde, evet. Ekran kartı 100 Watt civarında çekiyor şu an. Evet arkadaşlar, bir inceleme daha sonuna geldik. Bu laptop sözlerimiz bu kadar. Herhangi bir olumsuzluk göremedik. Herhangi bir problem yok bu laptopta. Gayet tatmin edici. Üzerindeki ekran kartı 4070. Şu an günümüz oyunlar için çok ideal. İşlemcisinde zaten 13900 HX işlemci var. i9. Performans üst düzey. Buna RAM ilavesi yapabilirsiniz. Ya da hard diskini aktarabilirsiniz. Onun dışında fazla bir eksiklik göremiyorum. Klavyesi de bu şekilde. Biz şu an harici bir klavye oynuyoruz. Harici bir mouse oynuyoruz. İki tane M2 var burada. M2 soğuk bir yeri var değil mi? M2 bir tanesi boş. Kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Artı RAM olarak da yine tek parça 16 olarak geldi. İkinci bir 16 GB'ı takabilirsiniz. Peki bu ilaveler garantiyle etki ediyor mu? Bu konu bilgi var mı? Acer'a soranlar var. Gördüm ben. Etki etmez diyorlar. Bir gün başımıza bir şey gelirse öğreniriz bakalım. Deneyip göreceğiz diyorsun. Yok diyecektim. Evet arkadaşlar, bir inceleme daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.